Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Rabbimizin güzel isimlerini anlatmaya devam ediyoruz. Allah azze ve celle'nin yaratma isimlerini anlatıyorduk. İsimleri tekrardan bir hatırlayalım kısaca. Sonra bugünkü konumuza geçelim. Dedi ki Allah'ın yaratmasına taalluk eden 5 tane ismi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar neydi? El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Bedi' bir de El-Fatır. 5 tane ismi vardı. El-Halik yani varlığı yoktan var eden Allah demekti. El-Bari yaratırken parçalayan, kesen ve yaratması eksiklikten münezzeh olan Allah demekti. El-Musavvir yarattıklarına şekil veren Allah demekti. El-Bedi' bir şeyi yarattığında örneksiz bir şekilde yaratan, öncesinde ona benzer hiçbir şeyin olmadığı şekilde yaratan Allah'tı. Bir de El-Fatır, yaratırken çatlatan ve yarattığı şeyin programını da içerisine yerleştirerek yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah demekti. Şimdi biz geçen dersimizde insanın yaratılma evrelerini anlattık ve orada bir noktaya dikkat çektik. Dedi ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanın Allah'ın yaratması üzerinde düşünmesini istiyor. Hatta müşriklerle müminlerin arasındaki fark nedir diye Kur'an-ı Kerim'e sorsak, alacağımız temel cevaplardan biri şudur: müşrik, Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren, Allah'ın ayetlerini düşünmeyen ve ibret almayan kişidir. Mümin kimdir ya Rabbi desek, mümin, Allah'ın ayetlerinin farkında olan, bu ayetler üzerinde kafa yoran ve bunlardan öğüt, ibret alan insan demektir. Kur'an-ı Kerim'in vereceği cevap budur. Biz şunu kesin bir şekilde bilmemiz lazım. Bir insanın Allah'ın yarattığını biliyor olması ya da şu kainattaki bütün yaratılmış olanların Allah'ın eseri olduğunu bilmesi, bir insanın ondan istifade etmesi anlamına gelmez. Yani sen şunu düşünebilirsin bir Müslüman olarak, ben zaten Allah'ın her şeyi yarattığını biliyorum. Ben zaten semaya baktığımda bu Allah'ın eseridir diyorum. Dağa baktığımda, denize baktığımda bu Allah'ın eseridir diyorum. Bunu tek başına bilmek, insanın bundan faydalanması için yeterli değildir. Peki ne lazım? İster Allah'ın kevni ayetleri olsun, ister Allah'ın şer'i ayetleri olsun, fark etmez. Bir insanın bunlardan istifade edebilmesi için 3 tane özelliğe sahip olması lazım. 1, kalbinin masiyetlerle ölmemiş olması lazım. 2, akleden bir insan olması lazım, aklını kullanan bir insan olması lazım. Etrafa baktığı zaman Allah'ın yarattıkları üzerinde akıl, fikir çalıştıran bir insan olması lazım. 3, Allah'ı çokça zikrediyor olması lazım. Yani bu 3 tane sıfat olmasa, akşama kadar camın önünde oturup kainata baksan, sonra desen ki ya bu sahabe kainata bakıyormuş, imanları artıyormuş. Allah'a güzel kulluk yapıyorlarmış. Ben niye bu kainata bakıyorum, benim onlar gibi imanım artmıyor, namazlarımdan daha fazla lezzet almıyorum, Allah'a kavuşmayı özlemiyorum, Allah'la karşılaşacağım günü ummuyorum diye sorarsın ama bunun bir cevabını da alamazsın. Mesela Allah bize yarattığı şeyleri sayarken Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İnne fî Bakara suresinde İnne fî halqis semâvâti vel ardi yerin ve göğün yaratılmasında وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ gecenin gündüzün, gündüzün de gecenin ardından gelmesinde وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ insanlara fayda vererek denizlerde yüzen gemilerde وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Allah'ın semadan indirdiği ve kendisiyle yeryüzünü tekrardan dirilttiği, hayat verdiği suda وَبَسَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ve Allah'ın yerde saçmış olduğu türlü türlü canlılarda وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ Allah'ın rüzgarları çevirmesinde, evirip çevirmesinde وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ yer ile gök arasında Allah'ın boyun eğdirip insanlara hizmetkar kılmış olduğu bulutlarda hepsini saydı bunların. Neredeyse bütün yarattıklarını saydı Allah azze ve celle. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
akledenler için ayetler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Bazı insanlar vardır, aklederler. Aklederler. Müşrikler gibi Allah'ın yarattıklarını gördükleri zaman yüz çevirip gitmezler. Allah Azze ve Celle müşrikleri Enbiya suresinde anlatırken öyle söylüyor. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا Biz gökyüzünü sizin üzerinizde korunmuş bir tavan yaptık diyor Allah Azze ve Celle. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Ama o müşrikler onun ayetlerinden yüz çevirmektedirler diyor Allah. Yani gökyüzü insanın üzerine asılmış bir tavan. Herkes gökyüzünü görüyor. Akıl sahipleri Bakara suresinde anlattığı, baktığı zaman ondan bir ibret alıyor, bir ders alıyor. Ama müşrik olan insanlar sanki o hiç yokmuş gibi, üstünde değilmiş gibi yüz çevirip Allah'ın ayetlerinden gidiyorlar. Demek ki akledeceğiz kardeşler. Birincisi Allah'ın yarattıkları üzerinde akledeceğiz. İki, kalplerimizin diri olması lazım. Geçen de söylemiştik. Bu geçen derste parça parça söylediklerimizi toparlama babından. Kaf suresi Kur'an-ı Kerim'in en ağır surelerinden bir tanesidir. Hem ismi ağır bir suredir, hem içeriği ağır olan bir suredir. Ve Allah Resulü'nün sık sık Müslümanları kendisiyle uyardığı surelerden bir tanesidir. Hatta sahabenin bir tanesi diyecek ki, bayan bir sahabe, ben Kaf suresini hutbede Peygamberimizin dilinden ezberledim. O kadar Peygamberimiz bu sureyi okumuştur ki, insanlar Peygamberimizin dilinden ezberlemiştir. O kadar ağır öğütler var Kaf suresinin içerisinde. Allah en sonunda ne diyor bütün o öğütlerden sonra? İnne fî zâlike lezikra limen kâne lehu kalbun ev elqas sem'a ve huve şehid. Bu bütün anlattıklarımızda sadece şu insanlar için bir öğüt vardır. Kimdir onlar? Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olan adamdır. Yani Allah'ın ona vermiş olduğu kalbi masiyetlerle, boş şeylerle öldürmemiş adam. Başka? Ve elqas sem'a. Kulağını atan adam. Ve huve şehidun. Şahit olmak için, şahitlerden yazılabilmek için kulak veren, dinleyen adam. Bu da ikincisi. Yani demek ki kalplerimizin diri olması lazım. Diri bir kalple Allah'ın öğütlerini veya ayetlerine bakmamız lazım. Üç, Allah'ı çokça zikretmemiz lazım. Diyor ki Rabbimiz Ali İmran suresinin sonunda İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri leâyâtin liulil albâb ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve qu'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halqis semâvâti vel ard Rabbena ma halakta hâzâ bâtila. Şüphesiz ki yerin ve göğün yaratılmasında, gecenin gündüzün, gündüzün de gecenin ardından gelmesinde akıl sahipleri için ayetler vardır. Kimdir peki bu akıl sahipleri? Onlar ki Allah'ı ayakta zikrederler, otururken zikrederler, yan yatarken zikrederler ve yerin ve göğün yaratılmasını tefekkür edip Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın derler. Tefekkür ettikten sonra şüphesiz ki sen bunları boşuna yaratmadın derler. O zaman zikir. Yani bu ayetlerden istifade etmenin üçüncü yolu da sürekli bir şekilde Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Demek ki kardeşler bilmek, öğüt almak için veya tefekkür etmek için yeterli değil. Bu saydığımız üç tane sıfat sende olacak ki Allah'ın kainatına veya Allah'ın kitabına, şeriatına baktığın zaman ikisinden ibret alıp öğüt alabilesin. Seni ıslah edip çekip çevirsin, seni hatalarından döndersin, seni salih amellere teşvik etsin, seni kötü düşüncelerden, seni ümitsizlikten muhafaza eylesin Allah Azze ve Celle'nin ayetleri. Bunların hepsi için bu üç tane sıfatı kendinde bulundurman lazım. Peki, Allah'ın yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de 300'e yakın ayette dikkatimizi çektiği yerin ve göğün yaratılması, yerin ve göğün yaratıcısının Allah olması, bu nasıl olmuş? Allah Azze ve Celle bunu yaratırken neler yaşanmış? Biraz isterseniz o kısma bakalım. Şimdi eskiden insanlar kainatla ilgili şöyle bir bilgiye sahiptiler. İnsanlar diyorlardı ki evrenin bir sınırı vardır. Evreni bir kutu gibi düşünün. Şekil olarak değil. Yani üstü, altı, yanları çerçeveli bir sınırı gibi düşünün. Evren durağandır diyorlardı. Hareketsizdir diyorlardı. Her şey bu evrenin içerisinde oluyor. Tekrar ölüyor, tekrar ölümden diriliş oluyor, tekrardan diriliyor. Bu 1920'li yıllara kadar devam etti. Biraz da evrim teorisini de desteklediği için biraz da süslediler, alladılar, pulladılar. Lakin 1920'li yıllarda Kaliforniya'da bir tane gözlem evi kuruluyor. Bu gözlem evinden gökyüzünü gözlemeye başlıyorlar.
Bunu yapan bilim adamı şöyle bir gerçeği fark ediyor. Hiçbir gök cismi yerinde sabit değil. Sürekli bir şekilde birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Yani gökyüzünde cisimler var. Mesela yıldızlar var. Kimisi dünyadan 1300 kat daha büyük olan yıldızlar var. Bunlar sürekli bir şekilde uzaklaşıyorlar ve gözden kayboluyorlar. Tabii burada şu soruyu soruyorlar. Bunlar uzaklaşıp nereye gidiyorlar? Yani şimdi mesela şöyle düşünün. Ben size desem ki biraz daha genişleyin, açılın. Biraz daha açılsanız. 5 dakika sonra desem ki biraz daha açılın, biraz daha 450 metrekarenin sonuna geldiğiniz zaman duracaksınız. Doğru mu? Bunun devam edebilmesi için bir şey olması lazım, sonsuzluk olması lazım sürekli açılabilmemiz için. Bu birinci sorun. İkinci sorun ne? Bu kaseti şimdi başa doğru saralım. Yani bu genişlemeyi. Bu diyoruz ya birbirinden şöyle dünya sürekli genişliyor. Geri alalım, geri alalım, geri alalım, geri alalım, geri alalım. Dünya küçük bir nokta haline gelecek. Yani bütün evren, dünya demeyeyim de bütün evren küçük bir nokta haline gelecek. Burayı çok fazla anlayamamışlar. Yani nasıl olur şu koca kainat küçücük bir noktaydı. Küçücük bir nokta. Genişliğe, 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 genişliğe mi bugünkü haline geldi ve hala da genişliyor? Evet. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de zaten böyle söylüyor. Diyor ki Enbiya suresinde اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ Görmüyor mu o kafirler? Yer, gök hepsi bir şeydi. Bir bütün halindeydi. Bir noktaydı. Biz onu patlattık. Fıtık diyoruz ya فَفَتَقْنَاهُمَا Biz onu patlattık ve her şeyi sudan canlı kıldık. Hala iman etmeyecekler mi diyor Allah Azze ve Celle. Bu yetmez. Bir de Zariyat suresinden bir tane ayet söyleyelim. 1400 sene önce Allah Azze ve Celle diyor ki وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Semayı güç ile, kuvvet ile yaratan biziz ve onu habire genişletmekteyiz diyor Allah Azze ve Celle. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Onu genişleten de, sürekli açan, sürekli büyüten de aynı şekilde biziz. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Yeryüzünü insanların altına bir döşek yapan da biziz. Ne kadar da güzel biz oraları hazırlarız. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Biz her şeyden çift yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Sizin düşünüp öğüt almanız için فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ Öyleyse Allah'a koşun. Öyleyse Allah'a firar edin. Bağlarınızdan kurtulun. İnni lekum minhu nezirun mubin. Ben size Allah'tan gelmiş apaçık bir uyarıcıyım diyor Peygamber. Ve la tec'alû lillahi endâdâ. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. İnni lekum minhu nezirun mubin. Ben size Allah'tan gelmiş apaçık bir uyarıcıyım diyor. Demek ki daha insanlar bütün bilginin cahiliyken, hiçbir şeyden haberdar değilken, gökyüzünü yarattıktan sonra sürekli genişlettiğini ve inna lemusi'un onu genişleten de biziz diyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şimdi şu anda bilimin ulaşmış olduğu netice de budur zaten. Dünya küçük bir gazdı. Allah bu gazı patlattı. Patlattıktan sonra bu galaksiler, gök cisimleri, yeryüzü hepsi oluştu ve her geçen günde evren biraz daha genişlemektedir. Vardıkları şey uğraşa uğraşa, araştıra araştıra vardıkları şey, Kur'an'ın 1400 sene önce söylemiş olduğu şeyin aynısıdır. Sadece burada geçen derslerimizden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Küçücük bir noktada şu Allah'ın yaratmış olduğu bütün kainatın gizlenmesi mümkün müdür? Mümkündür. Allah'ın hangi isminin gereği olarak mümkündür peki? El-Fatır isminin gereği olaraktan. Gözle bakıldığı zaman spermin içerisinde görünmeyen bir hücrenin içine insanın bütün genetik bilgilerini saklayan Allah değil midir? Gözle bakıldığı zaman hiçbir şekilde görülmeyen bir meyvenin çekirdeğine meyve ağacının programını yükleyen alemlerin Rabbi olan Allah değil midir? Bir sebzeye baktığınız zaman asla onun fidanını göremeyeceğiniz şeyi onun içerisine yerleştiren alemlerin Rabbi olan Allah değil midir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bunu yapan Allah elbette ki bütün bu kainatı bir tane gaz molekülünün içerisine sıkıştırıp oraya yerleştirecek ve sonra da onu dağıtma gücüne sahip olan da yine Allah'tır. Peki burada kudretin en fazla dikkatimizi çektiği yer neresidir? Neye bakarsanız bakın patlama yıkım getirir. Neye bakarsanız bakın patlama yıkım getirir.
patlamayla inşa yapabilmek ancak aziz ve kadir olan Allah'ın yapabileceği bir şeydir. Hem patlatacak hem de patlamayla beraber bir yıkıma değil, bilakis bir inşaya sebebiyet verecek. Bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın yapabileceği, onun gücünün hududunda olan bir şeydir. Çok güzel. Şimdi bu patlama oldu diyelim. Patlama olduktan sonra Allah ilk başta her zaman neye dikkat çekiyor? Göğe mi dikkat çekiyor, yere mi dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim'de? Gökyüzüne dikkat çekiyor, değil mi? Çünkü gökyüzündeki ayetler bakanlar için yeryüzünde olanlardan çok daha fazla ve çok daha renklidir. Bu patlama olduktan sonra gökyüzünde bir takım galaksiler oluştu. Yani yıldızların ve gök cisimlerinin bulunduğu topluluklar oluştu. Bazı galaksilerde 3 trilyon yıldız vardır mesela. Yani sen şimdi kafanı kaldırıp semaya baktığında yıldızı görüyorsun. Büyük galaksilerde 3 trilyon yıldız barındıran galaksiler var. Şimdiden başla saymaya 3 trilyon, bak bakalım kaç senede sayıyorsun. Yani otur, şöyle say. 1, 2, 3, 4, 5, 3 trilyon rakamına bak bakalım ne zaman ulaşıyorsun. Ama alemlerin Rabbi olan Allah bu 3 trilyon rakamını bir seferde ol demesiyle, kun demesiyle yaratmış olan Allah'tır. Peki bunların büyüklüğü ne kadardır? Bir insana sorulsa dese ki senin gözündeki en büyük şey nedir? Yani maddi şeyleri kastediyorum. Dünyadır diyecek. Yani dünya o kadar büyüktür ki dünya bizim hayalimize bile sığmıyor. Şöyle bir kere de dünyayı hayalimizin içine alalım desek dünya tamamen bizim hayalimize bile sığmıyor. Ama dünyadan 1300 kat büyük bazı şeyler var. Estağfurullah. Güneş dünyadan 109 kat büyük hacim olaraktan. Güneşten 1300 kat daha büyük bazı yıldızlar tespit edilmiş. Yani semada öyle yıldızlar var ki senin içinde yaşamış olduğun dünyadan bile binlerce kat daha fazla, on binlerce kat daha fazla büyüklükte olan bazı şeyler var, bazı yıldızlar var. Bizi en fazla ilgilendiren bunlardan hangisidir? Bizi ilgilendiren Samanyolu galaksisidir. Niye Samanyolu galaksisi bizi ilgilendiriyor? Çünkü burada güneş vardır, ay vardır, bizim dünyamız vardır ve dünya ile beraber 8 tane ayrı gezegen vardır. Bu yıldızlar topluluğuna Samanyolu galaksisi deniyor. Biraz şimdi Allah burayı nasıl yaratmış, burada ne tür ayetler takdir etmiş, şimdi biraz bunlar üzerinde duracağız. Önce isterseniz Yasin suresinden bir ayet okuyalım. Bunların hepsini Allah'ın toplu anlattığı, sonra tane tane anlatalım. Allah azze ve celle Yasin suresinde diyor ki: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ Gece onlar için bir ayettir. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Biz gecenin içerisinden gündüzü çekip alırız, onlar aniden karanlıklar içerisinde kalırlar. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا Güneş kendisi için belirlenmiş bir yörüngede yüzüp akmaktadır. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Bu, el-aziz olan, hiçbir şeyin onun gücünün karşısında duramayacağı ve her şeyin bilgisini elinde bulunduran Allah'ın takdiri, onun ölçüp biçmesidir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ Biz aya gökte duracağı bazı duraklar belirledik. Hatta عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Eskimiş, yıpranmış bir hurma dalına dönünceye kadar. Hani ay tamdır, sonra kıvrılır, yarım olur. Sonra dolunay olur, yarım ay olur, hilal olur. Bunu anlatıyor Allah azze ve celle. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Ne güneş aya yetişir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. كُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Hepsi bir yörüngede Allah'ın belirlemiş olduğu bir standart içerisinde böyle yüzüp gitmektedirler diyor Allah azze ve celle. Allah böyle bir düzen kurmuş. Peki bu düzen ne kadar var? Tahminlere göre 13 milyar ile 15 milyar yıl arası, yani biz en altını alalım. 13 milyar yıldır bu Samanyolu galaksisinde bu dönenler böyle dönüp kendi hallerinde şey yapıyorlar. Devam ediyorlar. Şimdi biraz sonra bunların arasındaki düzeni anlattığımızda aslında 13 milyar yıldır hiçbir kazanın, hiçbir problemin olmamasının ne kadar büyük bir şey olduğunu o zaman anlayacağız. Güneş, Allah'ın yaratmış olduğu güneş, Samanyolu galaksisinin en önemli şeyidir. Bütün her şey onun etrafında dönüyor. Bütün olaylar onun etrafında dönüyor.
merkeze en yakın olan da güneştir. Tabii merkeze en yakın dediğim zaman, yakınlık dediğimizde biz mesela ne anlıyoruz? Herhalde bir 10 dakikalık, 15 dakikalık mesafe anlıyoruz. Güneş 220 milyar yıl içerisinde şeyin etrafındaki turunu tamamlıyor. Galaksi merkezinin etrafındaki turunu tamamlıyor. 220 milyar yıl bitse o kadar yakındır. Yani hani güneşin ona olan yakınlığı bu kadardır. Ancak tamamlayacak güneş şeyini, güneş turunu tamamlayacak. Burada güneş var. Bir de bunun etrafında yıldız şeyler var, gezegenler var. Bu meşhur 9 tane gezegen demiş olduğumuz 9 tane gezegen var. Üçüncü sırada bizim dünyamız var. Peki güneşi Allah nasıl yaratmış kardeşler? Güneş sürekli patlayan gazlardan oluşan bir kütle. İçerisinde gazlar var ve bu gazlar sürekli bir şekilde patlıyorlar güneşte. Dış yüzeyindeki ısı 6000 derece. İçindeki ısı 12 milyon derece. Bir insanın cinnet sınırı 50 derece. Yani haberlerde sıcaklık 50 dereceye ulaştığında millet birbirini öldürüyor. Çünkü insanın cinnet sınırı 50 derece. Ama güneşin içerisinde 12 milyon derece Allah Azze ve Celle sıcaklık yaratmış. Bu Amerika'nın Japonya'yı yerle bir ettiği veya bir bölgesini yerle bir ettiği atom bombası var. 40-50 milyar kat güçlü atom bombasından patlamalar yaşanıyor güneşin içerisinde. Ama 13 milyar yıldır bu patlamalar ne bir milim fazla ısı yayıyor, ne bir milim aşağı ısı yayıyor. Yani sen dünyanın en iyi kazancısını getirsen, desen ki bu kazanın ısısını sürekli bir ayarda tut, şu kombinin ısısını sürekli bir ayarda tut desen, adam en iyi kazancı bile olsa, eli kömüre çok alışmış olsa, hani 1 derece yukarı çıkarır, 2 derece aşağı indirir, mümkündür. Ama Allah'ın yarattığı güneş 13 milyar yıldır ne 1 derece ısı, ne 1 derece eksik. Zaten 1 derece eksilse bazı yerler donup gidecek, 1 derece fazlalaşsa bazı yerler kül olup gidecekler. Şimdi Allah güneşin etrafına koymuş olduğu bu gezegenleri öyle güzel bir şekilde yerleştirmiş ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala, bunların düzenini insan anladığı zaman meseleyi de çok iyi anlıyor. Mesela kardeşler bakın, dünya, güneşin etrafında bulunan dünya veya bu gezegenler nasıl güneşin etrafında duruyorlar? Bir yörüngede akıyorlar. Allah güneşe bir çekim kuvveti vermiş. Bu çekim kuvvetiyle güneş bütün gezegenleri kendine doğru çekiyor. Ama her birini bir ayarda tutuyor. Yani her birinin ayarı belli. Bazı gezegenlerde sıcaklık 450 derece. Bazı gezegenlerde hava soğukluğu eksi 250 derece, eksi 270 derece. Bunun tek istisnası neresi? 3. sırada bulunan dünya. Niye? Çünkü Allah yaşamı sadece dünyada kılmış. Sadece dünyada hayat olduğundan dolayı Allah dünyayı güneşe öyle bir açıya yerleştirmiş ki o açıda dünya ne donuyor ne de kül oluyor. Ama başka gezegenlerde hayat olmadığından dolayı bazısında 450 derece sıcaklık, bazısında eksi 250 derece soğukluk var. Dünyanın durmuş olduğu bu yerde güneşle olan münasebeti için söylüyorum. Eğer dünyaya güneş ışıklarının yaklaşık 2'si geliyor. 2'si geliyor. Biraz mesela şöyle düşünün. Dünyaya gök cisimlerinden dünyadan 1300 kat bir yıldız gelse dünyaya çarpsa, dünyayı şöyle yerinden 1 milim bu tarafa getirse, yörüngesinin dışına çıkarsa dünya kül olur gider sıcaktan. Veya bu taraftan bir tane şey çarpsa, bir tane gök cismi çarpsa, dünyayı 1 milim bu tarafa kaydırsa dünya ve içindekilerin hepsi buzula döner, don tutar. Peki Allah bunu nasıl muhafaza etmiş? Milyarlarca gök cismi var ve bunlar doğuyorlar, yaşıyorlar, belli bir müddet sonra dağılıp toz bulutları olaraktan evrene dağılıyorlar. Allah Jüpiter gezegenini, bu gezegenlerin en büyüğüdür, dünyanın önüne kalkan yapmış. Yani hacim olarak da dünyadan çok büyük olduğundan dolayı bir gök cismi geldiğinde nereye çarpıyor? Jüpiter'e çarpıyor. Sorun var mı? Sorun yok çünkü Jüpiter'de hayat yok. Yani çarpsa da, düzeni de bozulsa, sarsıntı da olsa, patlama da olsa Jüpiter için bir sorun yok. Ama Allah Jüpiter'in varlığıyla dünyamızı, yani içinde insanların yaşadığı, hayatın olduğu bu dünyayı Allah Azze ve Celle muhafaza etmiş oluyor. Bunun dışında kardeşler ay var. Yani hemen güneşin ve dünyanın yakınında ay var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize ayı anlatırken Subhanahu ve Teala
Furkan suresinde öyle ilginç bir şey söylüyor ki, işte bilimin bugün olayı fark ettiği bir şey söylüyor. Diyor ki, تَبَارَكَ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Gökyüzüne burçlar yerleştiren Allah ne yücedir. O Allah gökyüzüne parıldayan bir kandil, bir de parıldayan bir ay, ışık saçan bir ay yerleştirmiştir. Bir siraç var, kandil, bu güneş. Bir de kameran munira, ışık saçan, aydınlatan ay var. Peki Allah Azze ve Celle bu ikisini niye birbirinden ayırmış? Madem ikisinin de ışığı var. Çünkü güneşin ısısı kendinden, güneşin ışığı da kendinden aynı zamanda. Onun için Allah onu lambaya benzetmiş, yani kandile benzetmiş, siraç demiş. Ay'a gelince kardeşler, bugün bilim fark ediyor ki ayın bir ışığı yok. Ay mat bir şey. Peki bize verdiği bu ışık ne? Güneşin ışıkları ona yansıyor. Güneşten ona yansıyan ışığı bir ayna misali, o da dünyaya yansıtıyor. Allah Ay'a ne demişti? وَقَمَرًا مُنِيرًا. Işık saçan ay demişti Allah Azze ve Celle. İşte geceleri insanların kendisiyle yön bulduğu, insanların kendisini lamba olarak kullanmış olduğu, özellikle eski zamanlar için daha belirgin bir şekilde ay, Allah Azze ve Celle ayı da bu şekilde yaratmış. Şimdi bu gökyüzüyle ilgili, yani bu bizim tepemizde duran bu tavan ile alakalı olaraktan. Sen mesela geceleyin kafanı kaldırdığında, böyle bir baktığın zaman yukarıya, bu sana hiçbir korku vermiyor. Hiçbir zaman endişeye kapılmıyorsun. Demiyorsun ki ya yani bu kadar cisim var. Mesela seni bir trafiğe soksalar, bu trafikte 3 trilyon araba var deseler sana, yani korkudan direksiyona yapışırsın. Hani bir tanesi gelir bana çarpar korkusuyla. Fakat semada hiçbirinin aklı bulunmayan, en azı söylüyorum, yani bir galakside olanı söylüyorum. 3 trilyon tane gök cismi var ve bunlar senin dünyandan daha büyük ama sen hiçbir zaman baktığından korkmuyorsun. Niye? Çünkü alim ve kadir olan Allah'ın takdiri olduğundan dolayı sen de fıtraten Allah'a güvendiğinden ötürü, farkında olmasan bile Allah'ın takdir ettiğine de aynı şekilde güvenmek durumundasın. İşte kıyamet nedir kardeşler? Kıyamet Allah'ın koyduğu bu dengeyi bozmasıdır. Kıyamet Allah'ın gezegenlerin arasına koymuş olduğu, gök cisimlerin arasına koyduğu dengeyi bozmasının adı kıyamettir. Yani bir gün gelecek, Allah diyecek ki bunlara, ben koyduğum ölçüyü sizin içinizden çekip alıyorum. Artık nasılsa öyle yapın. Zaten çekip aldığı gibi Allah, yeryüzünün kıyametinin koptuğu gündür. Hakka suresinde de Allah Azze ve Celle öyle söylüyor zaten. Diyor ki, فَيَوْمَ اِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. O gün kıyamet kopacaktır. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهِيَ وَاهِيَةٌ. O gün gök yarılmıştır ve güçsüz, kuvvetsiz düşmüştür diyor Allah Azze ve Celle. Vahiye, bir şeyin gücünü yitirmesi, ayakta duramaması, böyle takatsiz kalması demek. Şimdi bunların hepsini bir arada tutan bir kuvvet var, bir güç var. Allah Azze ve Celle o gücü çekip aldığı anda اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَسَرَتْ. Hani Allah Azze ve Celle'nin semayı yardığında, yıldızlar etrafa saçılıp döküldüğünde اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. Allah güneşi dürdüğünde, Allah yıldızları etrafa saçtığında وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Güneş dürülüp aşağıya düştüğünde 12 milyon derece ısıdan bahsediyoruz. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Allah'ın denizleri patlattığı zaman وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Allah'ın denizleri, suyu ateş gibi Allah'ın tutuşturduğu zaman. Niye? Bu ısı gökyüzünden aşağıya düştüğünde yerin altındaki ısı, güneşten belki daha fazla olan ısı yerin üstüne çıktığında öyle bir kaynama, öyle büyük bir sıcaklık oluşacak ki Allah denizleri bile, suları bile onunla tutuşturabilecek. Şimdi sen Allah'ın işte kıyameti koparması dedik, Allah'ın bu düzeni kainattan çekip almasıdır. Çekip aldığı gün zaten her şey birbirine girecek. Bu sema. Peki alemlerin Rabbi olan Allah başka neye dikkat çekiyor semada bizim için? Gece ile gündüze dikkat çekiyor. Okuduğum 2 tane ayette de dikkat ederseniz وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Gecenin gündüzü, gündüzün de geceyi kovalamasında akıl sahipleri için ibretler vardır diyor. Gece ve gündüz nasıl oluşur? Şunu güneş olarak düşünün, bunu da dünya olaraktan düşünün. Dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor. Dünya 24 saatte bu dönüşünü tamamladığında güneşe bakan yüzü aydınlık oluyor, gündüz oluyor.
Uzayın diğer tarafına bakan kısmı karanlık olduğundan dolayı gece olmuş oluyor. Tekrar döndüğünde bu şekilde gece gündüz, gece gündüz. Peki Allah bizim neye dikkatimizi çekti? وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Gece hiçbir zaman gündüzün önüne geçmez dedi. 13 milyar yıldır dünya bir kere de şu tarafa döneyim dememiş. Yani bu tarafa döndü diyelim, burası güneş, gündüz var. Ya bir kere de şu tarafa doğru, bir kere de şu tarafa doğru döneyim dememiştir. Gece gündüzün, gündüz gecenin önüne hiçbir şekilde geçmemiştir. Bu gece ve gündüzün en önemli meselesi nedir peki kardeşler? Şudur. Bilim geliştikçe, insanın anatomisini, insanın biyolojik yapısını tespit ettikçe bilim şunu fark etti. İnsanı Allah öyle bir yaratmış ki, günün belli vakitlerinde insanın bütün hücreleri diridir. Günün belli vakitlerinde insanın bütün hücreleri, sistemleri canlıdır. Ama 1 saat geldikten sonra insanın içindeki sistemler yavaş yavaş gevşemeye başlıyorlar. Hücreler yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başlıyorlar. Mesela sen gündüz vakti yediğin bir yemeği senin vücudunun sindirmesiyle senin gece vakti yediğin bir yemeği senin vücudunun sindirmesi aynı değildir. Doğru mu? Onun için ne diyorlar size sürekli? Sakın akşam gece geç vakitte yemek yemeyin. Çünkü kilo alırsınız. Vücut onu sindirip parçalayamıyor. Sebep nedir? Çünkü Allah insanın bedenini kainata uyumlu bir şekilde yaratmıştır. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Biz geceyi bir örtü kıldık. İnsanların üzerini örten, insanları sakinleştiren, insanların içerisinde sükunete erdiği bir örtü kıldık. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Gündüzü de çalışma vakti kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Çalışılan, yorulan, koşturulan bir vakit kıldık. Şimdi insanın dengesiyle dünyanın dengesini Allah Azze ve Celle birbirine uyumlu bir şekilde yaratmış. Biz tabii bunu bugün daha yeni öğreniyoruz. Yani insanın gece sükunete erdiğini, bedeninin gündüz ise canlandığını biz yeni öğreniyoruz. Ve birçok insan bu nimetin farkında değildir. Birçok insan bu nimetin farkında değildir. Mesela hiç içimizde ya Allah'a hamdolsun geceyi bizim için dinlenme vakti kılan, gündüzü bizim için çalışma vakti kılan Allah'a hamdolsun. Ya Allah şu geceyi hep gece yapsaydı, şu gündüzü de hep gündüz yapsaydı bizim halimiz nice olurdu diye hiç düşünen oldu mu? Düşünün kardeşler. Eğer Allah merhamet etmeseydi, gün hep gece veya hep gündüz olsaydı biz perişan olurduk. Kasas suresinde yarım sayfa Allah bunu anlatıyor. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ De ki Allah size kıyamet gününe kadar geceyi bir tabaka haline getirseydi, Allah'ın dışındaki hangi ilah size çalışıp koşturmanız için size bir ışık getirebilirdi? İşitmiyor musunuz? قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ De ki ya Allah size hep gündüz yapsaydı, hangi ilah Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilirdi? Görmüyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah rahmetinden ötürü geceyi ve gündüzü kıldı diyor. Yani size merhamet etti, rahmet sıfatı tecelli etti. Allah size geceyi ve gündüzü kıldı. Niçin? Birinde sükunete eresiniz, dinlenesiniz. Birinde çalışıp Allah'ın fazlını arayasınız, peşinden koşasınız diye ve en önemlisi de وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredersiniz. Yani buna bakıp şükredersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Onun için kardeşler Allah geceye ve gündüze insanın sürekli bir şekilde dikkatini çekiyor. Kur'an'da en fazla dikkatimizin çekildiği yeryüzüyle alakalı Allah'ın yarattığı şey nedir? Dağlardır. Öyle değil mi? Israrla Allah'ın اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmazlar mı deveye nasıl yaratıldı? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Dağların nasıl kazık gibi çakıldığına bakmazlar mı diyor Allah Azze ve Celle. Düşünmezler mi bunu diyor bize. Dağlar ne iş görüyor kardeşler dünyada? Dağlar dünyanın dengesini sağlıyor. Dağlar dünyanın dengesini sağlıyor. Allah diyor ki وَجَعَلْنَا Enbiya suresinde وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
Biz yeryüzünün üzerinde yeryüzü insanları sarsmasın diye dağlar çaktık diyor Allah. Yani bu yeryüzü Allah burayı sermiş ayaklarımızın altına. Ama bir dengesizlik var. Yani bir yerde su var, bir yerde kara var, bir yerde toprak var. Bunların kütleleri birbirinden farklı. Sürekli bir şekilde insanları sallayacak bu. Ama Allah ne yapıyor? Belli bir yere bir dağ yerleştirdiği zaman, bir yere de bir dağ koyduğu zaman bu dağlar yeryüzünün dengesini sağlamış oluyor. Peki soru, siz hiç yerin üzerine bina edilmiş bir binanın ne kadar yüksek olursa olsun denge sağlayan bir unsur olduğunu gördünüz mü? Yani şuraya 500 katlı bir plaza dikelim. İsterseniz 1000 kata çıkarın bunu. Bunun başka bir şeyi dengelemesi mümkün müdür? Kendisi ayakta duramaz. Eğer yerin dibinde alta doğru kendine ait sağlam bir temeli olmazsa, yerin üzerine diktiğiniz hiçbir şey kendisini dahi ayakta tutamaz. Bir binanın sağlamlığı altına bina edilen temelle alakalıdır. Peki dağlar nasıl yerin üzerine Allah'ın koyduğu dağ yerin dengesini sağlıyor? Eskiden insanlar kainatın yerinde sabit demedim ya, yerine sabit olduğuna inanıyorlardı. Ama Allah ayet indirdiği Neml suresinde dedi ki: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Sen dağlara baktığında onu donmuş görürsün. Yerine çakılmış kalmış, camit görürsün. Fakat o bulutların hareket ettiği gibi hareket etmektedir dedi Allah Azze ve Celle. Yani bazen gökyüzüne baktığımızda buluttan kümelerin hızlı bir şekilde böyle hareket ettiğini görürüz. Allah Azze ve Celle diyor ki dağlar da siz baktığınız gibi öyle durduğu yerde durmuyor. Dağlar sürekli bir şekilde hareket ediyorlar diyor. Tabii o günkü insanlar belki bununla dalga geçiyorlardı. Yani işte Muhammed'e bak, Allah'ın kelamı dediği Kur'an'da dağların hareket ettiği söyleniyor diyorlardı. Ama biz bugün biliyoruz ki, yani bugün sorsanız jeoloji ilmi artık bize dağların nasıl oluştuğunu bize anlatabiliyor. Dağlar nasıl oluşuyor kardeşler? Kıtalar sürekli hareket ediyorlar. Yeryüzündeki kıtalar hareket ediyorlar. Karşı karşıya geldiğinde kıtalar çarpışıyorlar. Çarpıştıkları zaman güçlü olan kıta, bunu güçlü kabul edelim, bunu zayıf kabul edelim. Çarpıştığı zaman güçlü olan alta doğru eğiliyor. Zayıf olan da yukarıya doğru çıkıyor. Alın size dağ işte. Dağ dediğin şey zaten böyle bir şey değil midir? Yani şu ikisi çarpıştığında bu alta doğru iniyor, bu da yukarıya doğru çıkıyor, dağ oluyor. Bu alttaki temel, bu üstteki ise bina oluyor. Allah bunun ile yeryüzünün dengesini sağlıyor. Everest Dağı'nın zirveye doğru yüksekliği kaç kilometredir? 9 kilometredir. Peki çarpıştığında altına giden temelin kökü kaç kilometredir? 125 kilometredir. 125 kilometre güçlü olan yerin altına girip temel olmuştur. Güçsüz olan yerin üzerine çıkıp yerin üzerinde duraraktan bu da dünyanın dengesini koruyan bina, kazık görevini gören bina haline gelmiştir. Peki kardeşler şimdi şunu söyleyelim. Bu konunun bütünü içerisinde başka bir meseleye değinelim. O da şu mesele olsun, konuşacağımız konu. Şimdi biz konunun başına da ben söylediğim bir şeyi söyleyeyim yine. Mesela biz dedik ki biz gökyüzüne bakıyoruz, sadece bundan keyif alıyoruz. Yani herkesin mesela şehirde yaşayanların özellikle hayalidir. İşte böyle köyde veyahut da biraz daha kırsal kesimde geceleyin gökyüzünü izlemek ne kadar güzeldir. İnsana huzur verir, insana dinginlik verir. Oysa zahiren yukarıda öyle büyük bir kaos vardır ki, yani Allahsız düşündüğümüz zaman olayı, yukarıda öyle bir büyük kaos vardır ki hiç kimsenin hiçbir şekilde rahat bir şekilde uyumaması, sürekli tedbir alması gerekir. Mesela düşünün, siz hiç kolonsuz yükseltilen bir tavanın altında oturmaya cesaret edebilir misiniz? Mümkün mü? Yani hiçbir şey değil. Bu sayıyı da bırakın. Gökyüzü bomboş olsun. Yani hiç bu saydıklarımız olmasın. Siz mesela hiçbir cisim olmasa bile bir tavanın, şu kolonlar olmasaydı, şu tavanın altına kimse sizi oturtabilir miydi? Oturtamazdı. Velev ki sizi biri buraya soksa sürekli dikkatli olurdunuz. Peki Allah ne diyor Fatır suresinde? اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُولَ. Allah yeri ve göğü kaymasınlar diye tutmaktadır. وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Kayacak olsalar, gök düşecek olsa, yer insanların ayağının altından kayacak olsa,
Allah'ın dışında hiç kimse de onları tutacak kuvvete sahip değildir. Bütün dünya bir araya gelse, şu gökyüzünü bir gün biz ayakta tutalım deseler, hiç kimse bunu yapmaya kadir değildir. Peki nasıl oluyor bunlar kardeşler? Yani mesela şöyle bir soru sorayım size. En hızlı araba kaç kilometre hız yapar? Şu anda piyasada bulunan en hızlı araba kaç kilometre hız yapar saatte? 250 yapan var mı araba? 250 kilometre hız yapan? Var. 300 var mı? Var. 350, 400? 300 diyelim biz. Peki 300 kilometre hızla giden bir arabanın içinde kendinizi rahat hisseder misiniz? Hiç böyle rahat bir şekilde oturup elinize çay bardağınızı alıp 300 kilometre veya bir ders anlatılsa bir arabada olsak, ben arabanın en önüne otursam, elime bir tane mikrofon alsam, ders anlatsam, 300 kilometre hızla gitse araba rahat beni dinleyebilir misiniz? Mümkün değil. Peki dünyanızın kaç kilometre hızla döndüğünü biliyor musunuz? 108.000 kilometre hızla dönüyor saatte dünya. 108.000 kilometre hızla dönüyor. Yani tahayyül edemezsin. Bir arabayı gözünün önüne koysan, 108.000 kilometre hızla gitse gözün onu takip edemez. Mümkün değil gözün onu takip edemez. Ama sen hiç bir güne bir gün demedin. Ya hanım çocuklara dikkat et bu dünya 108.000 kilometre hızla dönüyor. Düşerler bir taraflarını kırarlar. Ya da bir yıldıza çarpışırız bu çocuklara zarar gelir demedin. Niye demedin kardeşler? Çünkü onun kanununu koyan öyle bir Allah'tır ki endişeye mahal yok. Onun kanununu koyan Allah endişeye mahal yok. Dert etmiyorsun. Çünkü biliyorsun bu işi yapan Allah'sa bu işten hiç kimseye zarar gelmez. Sen bundan emniyet içerisindesin. Peki semaya bu düzeni veren Allah. Biz dedik en az tahmine göre 13 milyar yıldır bu sema, bu hızla hareket var bu semada ve tek bir gün bile bir canlı bundan dolayı bir zarar görmemiş dedik. O zaman bizim buradan neyi anlamamız lazım? Biz buradan nereye ulaşmamız lazım? Buradan bizim tevhide ulaşmamız lazım, tevhide. Zaten Allah da bu meseleleri anlattığı her yerde istisnasız söylüyorum. Kur'an'ın neresini açarsanız açın, bu konuya değindiği her yerde konunun sonunu Allah tevhide bağlamıştır. Yani mesela Zariyat suresindeki ayetleri okuduk. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Bu semayı biz bir kuvvet ile inşa ettik dedi Allah Azze ve Celle. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Onu genişleten de biziz dedi. Yeri serdik, onu en güzel seren biziz dedi. Her şeyi çift çift yarattık, düşünesiniz diye. Sonra ne dedi Allah bize peki? Bitti mi, bu kadar mı? Düşünün bunu, orada kalın. Hayır. Allah ondan sonra dedi ki فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a firar edin, Allah'a kaçın, Allah'a koşun, bağlarınızdan kurtulun dedi. Bir ayet sonra وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ Allah'la beraber tapılası başka ilahlar edinmeyin dedi Allah Azze ve Celle. Getirdiği olayı tevhide bağladı. Enbiya suresinde evrenin yaratıldığını anlattı Allah bize. Dedi ki kafirler görmüyorlar mı yer ve gök? Bir bütündü, biz orayı patlattık. Bunu Allah hangi sadette söyledi bize? Neyi anlattıktan sonra Allah bize bunu söyledi? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ona benden başka ilah yoktur, öyleyse sadece bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا Subhanallahi bel ibadun mukramun. Dediler ki Allah çocuk edindi. Allah eksiklikten münezzehtir. Bilakis o melekler Allah tarafından değerli kılınmış olan varlıklardır dedi. Sonra bir iki ayet sonra Allah Azze ve Celle bize dedi ki görmüyorlar mı? Biz yeri, göğü bir bütünken patlattık ve yarattık, o kafirler hala iman etmeyecekler mi dedi. Bizim buradan ulaşmamız gereken nokta nedir? Bizim buradan ulaşmamız gereken nokta tevhiddir. Peki tevhidin neresine ulaşacağız kardeşler? Şurasına ulaşacağız. İnsanoğlu yaşadığı şu yeryüzünde, gökyüzündeki gibi bir denge, bir düzen, huzur, emniyet olmasını istiyorsa, gökyüzüne bu kanunları veren kimse, yeryüzünde de aynı kanunların geçerli olması lazım. Bugün dünya niye kan ağlıyor? Sebebi ne? Çünkü bu kadar mükemmel bir kanunu terk edip, insanlar kendi uydurdukları kanunların peşinden gittiklerinden dolayı. Bugün dünyanın bir kısmı açlıktan ölüyor, dünyanın bir kısmı tokluktan ölüyor. Yani dünyanın 1/3'ü obezite denilen hastalıktan dolayı ölüyor. Dünyanın kalan kısmındaki çocuklar Afrika'da aç olduklarından dolayı ölüyorlar. Bugün bakın Halep'e, bugün bakın Yemen'e, bugün bakın Irak'a,
Bugün bakın Suriye'nin kalan yerlerine ne göreceksiniz kardeşler? Görüyorsunuz ki insanlar kan ağlıyorlar, kan. Bir baba enkazın başında oturmuş, taşlara dokunmaya çalışıyor. Niye? Çünkü enkazın altında çocuğu var. Enkazın altında hanımı var. Adam perişan bir vaziyette, enkazın başında oturuyor. Arakan'da bir Budist 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuğun bedeninde sigara söndürüyor. Çocuk ağladıkça çocuğun üzerinde daha fazla sigara söndürüyor. Çocuk senin çocuğun da olabilir. Şimdi değil ama belki bir 4 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra aynı çocuk senin çocuğun olabilir. Enkazların başında çıldırmış bir şekilde hanımının çocuğunu ceset arayan, bulduğu bir kol parçasını bağrına basan, almayın bunu benden diye ağlayan, feryat eden baba sen de olabilirsin. Senin hanımın da olabilir. Niye kardeşler? Çünkü dünyada Allah'ın şeriatı yok. Allah'ın şeriatı olmadığı için nerenin düzeninin Allah bulacağı olacağını hiç kimse kestiremez. Yani bugün Suriye'de bu yaşanıyor, Yemen'de yaşanıyor, Irak'ta yaşanıyor, Arakan'da yaşanıyor. Yarın Türkiye'de olabilir, Belçika'da olabilir, Hollanda'da olabilir. Sebep? Çünkü yeryüzünde Allah'ın şeriatı yok. Ve insanlar kendi elleriyle kazandıklarının cezasını çekiyorlar. Yani bugün dünyayı bu hale getiren kimlerdir? Dünyayı bu hale getiren kafirlerdir. Dünyayı bu hale getiren, dünyaya medeniyet vaat eden batılılardır. Peki tek suçlu bunlar mıdır? Tek suçlu bunlar değildir. Allah'ın şeriatından yüz çevirip fesada razı olan, demokratların peşinden koşturan ümmet de, kendini peygambere nispet eden ümmet de onlar kadar suçludur. Çünkü bu işin çözümü bellidir. Formül çok basit. 2 + 2 4. Bu kadar basit. Gökyüzündeki nizam niye var? Allah belirlediğinden dolayı. Yeryüzünde nizam istiyorsanız gökyüzüne nizam verenin nizamını yeryüzünde tatbik edeceksiniz. Anlaşılmayan bir şey var mı bunda kardeşler? Var mı bu söylediğimde anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey yok. 7 yaşındakine söyleseniz de anlar, 70 yaşındakine söyleseniz de anlar. Bizim toplumumuz, kendini peygambere nispet eden ümmet, yöneticileri Allah'ın şeriatını iptal ettikleri zaman yanaklarının üzerine yattılar. Yüzlerini çevirip gittiler, umursamadılar. Allah ne yaptı peki? Madem buna razı oldunuz, madem bununla memnun oldunuz, sokaklara çıktınız, yöneticilerinizi devirdiniz, kendinizce bir Arap baharı yaptınız ama akabinde Allah'ın şeriatı gelsin demediniz. Demokrasinin, insan haklarının Batı'nın Cenevre masasında kendiniz için bir çözüm aradınız. Demediler, demedi bu insanlar. Onlar böyle demeyince Allah Azze ve Celle de düzensizliğe, fesada razı olan toplumları düzensizlikle, fesatla cezalandırıyor. Türkiye'de bundan uzak değildir, emin olabilirsiniz. Yani şu anda Orta Doğu'da yaşanan bu hadiselerden Türkiye uzak değildir. Niye kardeşlerim? Çünkü insanlar gözlerini kapatmış, duygularını öldürmüş bir şekilde cehenneme doğru yuvarlanıyorlar. Kimse sormuyor. Demiyor ya arkadaş senin ittifak kurduğun ülkenin uçakları Halep'i bombaladığında sokaklara çıkıp ağlıyoruz. Rakka'da, Musul'da ölen çocuklara niye ağlamıyoruz? Dünyadaki ikiyüzlülüğe bir bakın. Dünyada bulunan bir şeriatsızlığa, adaletsizliğe bir bakın. Sanki Rakka'da ölenler, Musul'da ölenler, Elbap'ta ölenler bunlar insan değiller. Halep'te ölenler insanlar. Böyle şey olur mu yahu? Senin babasıyla bir sorunun var, senin çocuğuyla ne sorunun var? Yani sen Rakka'dakiyle savaşıyorsun diyelim. Senin Rakka'dakinin babasıyla bir problemin var. Senin onun çocuğuyla ne tür bir sorunun olabilir? Veya senin onun hanımıyla ne tür bir sorunun olabilir? Kimse çıkıp demiyor. Şimdi Türkiye'deki insanlara sorsanız, deseniz ki kardeş sen niye bu Tayyip Erdoğan'ı bu kadar seviyorsun? Niye adamın peşinden bu kadar gidiyorsun? Size verecekleri cevap bellidir ve doğru bir cevaptır da. Mazlumları savunuyor, mazlumların yanında yer alıyor. Ben de bu sebepten ötürü bu adamı destekliyorum diyecek. Kardeşim sen niye bu adama demiyorsun? Senin ittifak kurmuş olduğun Rusya'nın uçakları Halep'i vuruyorlar. Senin ittifak kurmak için ben Avrupa'dan uzaklaşıyorum, bundan sonra bunlara yanaşıyorum dediğin adamlar, İranlılar, Halep'te katliam yapıyorlar. Sen niye bizim sana verdiğimiz destekle zalimleri destekliyorsun? Demiyor insanlar bunu. Niçin kardeşler? Çünkü partizanlık var, şeriat yok. Partizanlık var, adalet yok. Ölen sendense ağlıyorsun. Ölen senin destek verdiklerindense, senin krallarının alkışladıklarındansa ağlıyorsun. Sokaklara dökülüyorsun. Konsoloslukların önünde eylem yapıyorsun. Ama ölenler senin kralının destek vermediği, senin krallığının yüz çevirdiklerindense hiç umursamıyorsun. Kimse şu soruyu sormuyor şu anda. Yahu arkadaş,
Halep'e bomba yağarken ölen çocukların fotoğraflarınızı gözümüze sokuyorsunuz. Üzülün diyorsunuz. Yapmanıza gerek yok. İnsan olan, vicdan taşıyan herkes bu zulme karşı çıkar. Ama bu zulme karşı çıkarken bunun Halep olmasına, Arakan olmasına, Yemen olmasına, Musul olmasına, Rakka olmasına, İslam Devleti, El-Kaide veya başka bir örgüt olmasına bakmaz. Şeriat bize adil olmamızı ister bizden. Adil olun der. İnsanlar ne yönetimde şeriata tabi oluyorlar, ne insan ilişkilerinde şeriata tabi oluyorlar, ne kavimleri severken, buğz ederken şeriata tabi oluyorlar. Herkes kendi hevasına göre, herkes tabi olduğu tağutun isteklerine göre üzülüyor, isteklerine göre gülüyor. Böyle bir dünyada Allah için nizam olur mu? Bu kadar adaletsizliğin olduğu bir dünyada insanlar kendi elleriyle kazandıklarının karşılığını yaşıyorlar zaten. Ama adalet bir gelsin bakalım. İnsanlar severken adil olsun, buğz ederken adil olsun, değerlendirirken adil olsun, evinde Allah'ın şeriatıyla hükmetsin, adil olsun, devletinde Allah'ın şeriatıyla hükmetsin, adil olsun. Bakın o zaman gökyüzünde 13 milyar yıldır hiçbir şey birbirine çarpmadan nasıl bir nizam içerisinde bir yörüngede akıp gidiyorlarsa yeryüzüne de aynı şekilde emniyet gelecektir. Sizin veya batılıların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devletine baktıklarında en fazla dikkatlerini çeken şey nedir? Hatta film çektiklerinde bile bu sahneyi oraya yerleştirme zorunda kendilerini hissediyorlar. Ezan okunduğu zaman herkesin dükkanının kapısını açık bırakıp camiye gidip namaz kılmasıdır. Bu küçük bir örnektir ama önemli bir örnektir. Niye? Çünkü nasıl ki sen gökyüzündeki zahiren var olan bütün o kaosa rağmen gece evinde kafanı rahat yastığa koyup yatıyorsan, Allah'ın şeriatının tatbik edildiği, yani adaletin olduğu diyarlarda da rahat bir şekilde dükkanının kapısını açık bırakıp mescide gidebiliyorsun. Çünkü şeriat nizamdır. Şeriat nizamdır. Şeriat adalettir. Şeriat emniyettir. Şeriatın olduğu yerde bombalar patlamaz. Şeriatın olduğu yerde insanlar evden çıkarken acaba bugün ne olacak diye endişelenmez. Çünkü Allah'ın şeriatı insanlara emniyet vaat eder. Allah'ın şeriatı insanlara selamet vaat eder. Bugün dünya her alanda şeriattan uzaklaştığından dolayı, her alanda. Yani şu an şöyle bir dünyanın üzerine kamera koyun. Deyin ki dünyadan mazlumlara en fazla acıyan, kapılarını açan, onlara yardım eden halk hangi halktır diye şöyle bir kamera tutun. Hiç şüphesiz Türkiye'yi göreceksiniz. Yani Türkiye halkını göreceksiniz. Bu kadar mazlumlar konusunda hassasiyet ve vicdan sahibi olmalarına rağmen onlar bile ikiyüzlülük yapıyorlar mazlumlara acırken. Doğru mu? Siz hiç Rakka'da, Musul'da ölen çocuklar için çıkıp sokaklarda eylem yapan kimseyi gördünüz mü? Görmediniz. Halep için eylem yapıyorlar. Halep için de eylem yapın. Musul'da, Rakka'da ölenler için de eylem yapın. Arakan'da ölenler için de eylem yapın. Filistin'de ölenler için de eylem yapın. Eğer mazlumun kimliği sorulmazsa, adalet bunu gerektiriyorsa veya siz sivil ölümlerine karşıysanız, ilke olaraktan bunu zikrediyorsanız eğer, kimin hangi sivilin hangi ülkede hangi sancak altında öldüğüne bakmayın. Düşünün o kadar büyük bir şeriatsızlık, o kadar büyük bir adaletsizlik var ki en vicdanlı toplumlar bile ikiyüzlü toplumlara dönüşmüşler. Gökyüzünden emin olduğumuz gibi yeryüzünde de emin olmak istiyorsak eğer dönüş yapmamız şey bellidir, Allah'ın şeriatıdır. Ve bunu insanlara her yönüyle anlatmak lazım. Bunu insanlara her yönüyle anlatmak lazım. Çünkü insanların şeriatsızlığı sadece kendilerine zarar vermiyor. Kendileriyle beraber hepimize zarar veriyor. Yani bir geminin içerisinde olan, bir mıntıkanın içerisinde olan bütün insanlara bu şeriattan yüz çevirme herkese zarar veriyor. İşin artık şer'i boyutunu geçtik ha kardeşler. Vallahi artık işin şer'i boyutunu geçtik. Yani şeriatla hükmetmeyen kafirdir, şeriatla hükmetmeyen tağuttur, şeriattan yüz çeviren toplumların hepsi şirk ehli toplumlardır. Artık burasını bıraktık farkındaysanız. Şeriatın olmadığı toplumlarda ne namus emniyeti vardır, ne ırz emniyeti vardır, yoktur. İnsanlar sadece neyin rahatlığındalar? Irak'ta bombalar patlarken Suriye'dekiler bizim burada sıkıntı yok diyorlardı. Biz rahatız diyorlardı. Doğru mu? 2 sene sonra fesat oraya sıçradı. Orada olaylar olurken Yemen'dekiler diyordu Allah'a hamdolsun biz güven içerisindeyiz. Rabbim bize emniyet, selamet vermiş diyorlardı. 1 sene sonra Yemen'e sıçradı. Aynısı şimdi bizim için de geçerlidir. Şimdi siz bir görüntü gördüğünüz zaman içiniz parçalanıyor. Bir annenin, bir babanın feryadını duyduğunuz zaman 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra aynı duruma siz düşebilirsiniz. Çünkü sizin topraklarınızda şeriat yoktur.
Ve yöneticiler ısrarla da şeriattan uzaklaşma konusundaki böyle ısrarlı bir şekilde de bu konuda ortaya bir irade koyuyorlar. Yani bu kadar bela, bu kadar musibet kimsenin ders almasına şey yapmıyor. Peki görev kime düşüyor burada kardeşler? Görev muvahhidlere düşüyor. Muvahhid Müslümanların bu meseleyi hem şer'i boyutuyla hem de bu boyutuyla toplumun gündemine tekrardan getirmeleri lazım. Avazlarının çıktığı kadar bağırıp topluma bu hakikatleri anlatmaları lazım. Bunun için terlemeleri lazım, bunun için yorulmaları lazım. Yoksa sadece dünyanın o kıtası bu kıtası değil. Farkındaysanız bir ateş çemberi var. Bu ateş çemberine siz şeriatsızlık çemberi diyebilirsiniz. Hiç yanlış bir ifade değildir. Bu şeriatsızlık çemberidir. Allah'ın şeriatından yüz çevirme çemberidir. Ve her geçen gün bir başka ülkeyi içine alıp orayı kasıp kavurmaktadır. Bunun tek bir tane çözümü vardır. Allah'ın şeriatına geri dönmektir. Yoksa zaten Allah'ın şeriatına dönmeyen kendisini necis bir müşrik olarak ahiretini heder etmiştir. Ama bununla beraber dünyasını da ve çevresinde bulunanların dünyasını da heder etmiştir. Onun için tekrar söylüyorum, göklerdeki emniyeti yeryüzünde isteyenlerin göklere nizam veren Allah'ın nizamını da yeryüzüne getirmeleri lazım. Bunun başkaca da bir yolu söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle bizleri insanlara onu hakkıyla tanıtan muvahhid kullarından eylesin. Allah'ın gündem olmasını istediği, insanlara şeriatın önemi, şeriatın faziletlerini en güzel şekilde insanlara anlatmayı bizlere müyesser kılsın. Allah bizi bu toplumun hidayetine aracı kılsın. Allahümme amin. Allah bizi kendisini hakkıyla tanıyan, kendisine hakkıyla kulluk eden, sadece ondan korkan, sadece onu ümid eden, kaçtığı zaman sadece ona kaçan, sığındığı zaman sadece ona sığınan bahtiyar kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle Halep'te şu anda Halep'teki insanlara zulmeden kafirlerin zulümleriyle beraber onları yerin dibine geçirsin. Kahhar olan Allah Musul'da, Rakka'da uçaklarıyla insanları delik deşen edenlerin uçaklarıyla beraber Allah Azze ve Celle onları yerin dibine geçirsin. Ondan başka bir dayanak, ondan başka bir güç, ondan başka bir kuvvet Müslümanlar için söz konusu değildir. Allah kudretinin acayip hallerini tez zamanda bizlere göstersin. Yeryüzünün doğusunda ve batısında ister hakikaten muvahhid Müslüman olup bu zulme düşar olanlar, ister Müslüman olmasalar dahi sırf mazlum ve güçsüz olduklarından dolayı bu zulümlere düşar olanları Allah Azze ve Celle El-Kadir ve El-Aziz ismiyle koruma altına alsın. Allah onları kafirlerin şerrinden, kafirlerin zulmünden muhafaza eylesin. Şüphesiz ki O buna güç yetirecek olan ve buna dost olandır. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.